Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, yine sizlerle bu videomuzda, geçen videomuzda 20 santim boyunda mini mouse yapmıştık. Bu bölümde yanına mikisini de yapmadan olmazdı. Çok isteyen de oldu. Ne kadar tarif etsem aynısı olacak. Sadece şurada sarı veya detayları anlatsam da yeniden bir tarif istiyor arkadaşlar. Çünkü herkes tarif çıkarmaya yeteneği yok maalesef. O yüzden de bu videoyu çekme gereği hissettim. İsteyen arkadaşlarımız da mağdur olmasın dedim. Ve Mickey'mizi de yapalım dedim. Şimdi Mickey'mizin kafasını birebir aynı yapacağız. Sadece kirpik yapmıyoruz. Şu şekilde bunları da hazırladım. Gözlerine keçi yapacağım. Kirpik yapmadım yüzüme. Diğer detayları hepsi aynı. Sadece kurdelamız yok. Bunun dışında kollar da aynı sayıda. Sadece tamamını siyah yapıyoruz. Burada en son 2 sıra kırmızı örmüştük. Burada da dediğim gibi tamamı kolun tamamı siyah bilekten sonra 2 4 6 7 8 sıra burada 2 4 6 8 9 10 sıra bu toplam 10 sıraydı. Şu yani siyah kısım toplam 10 sıra yapacaksınız arkadaşlar. Bunu zaten videonun altına o videoları da alta koyacağım. Oradan da yine yapabilirsiniz. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Bunlar da kafa için hazırladım. Henüz örmeye vakit bulamadım. Bunları da hazırladıktan sonra gövdeyi dikeceğiz. Evet. Şimdi önce bacağımızı çalışacağız. Tabanı çalışacağız. Hemen sarıyla başlayalım. Evet. İpimizi sabitliyoruz. Evet, şimdi 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine 3 tane sık iğne yapalım. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimize birer tane sık iğne. 1 2 3 tane tek battık. Son zincirimizin içine evet 4 tane peş peşe sık iğne yapalım. 1 2 3 ve 4. Evet, köşemizi dönmüş olduk. Şimdi zincirimizin bu tarafına da 3 tane tek batıyoruz. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. Sıra sonunda 13 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ikinci sıradayız. Şurada hemen bir sıra başımızı belirlemek için ince bir ip işaretleyici koyalım. Şimdi ikinci sıramızda bu ilk 3 taneye çift batıyoruz. 3 tane peş peşe arttırmış olacağız. Şimdi birinci çift, hemen yanındakine ikinci çift,
yanındakine 3. çift. 3 tane peş peşe arttırdım. 3 tane tek batalım. 1 2 3. Evet, diğer köşemize geldik ve bu 4 tane ilmeğe çift batıyoruz. 4 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci. İki. Üçüncü. Ve dördüncü arttırma. Geri kalan 3 taneye tek batarak ikinci sıramızı bitiriyoruz. Evet, 20 tane sık iğnemiz oldu. 3. sıradayız. İpimizi bu tarafa alalım. Bir tane tekle başlayalım. Evet. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, yine 3 tane arttırma yaptık. Şimdi 3 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 sık iğne. Şimdi bundan sonrakileri HDC olarak, yani tekli trabzan olarak çalışacağız. Tığım üstüne aldım. Sıradaki boşluğa batıp çıktık. Üçünü bir kapattık. Tığım üstüne tekrar aldım. Şimdi burada V olan şey arttırma oluyor. Bunun içine yine 2 tane arttırıyoruz. Tekli trabzan olarak. Evet, çift battım. Tekrar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, 4 tane arttırışımı yaptım. Yine çiftlerin içine batıyoruz. Öyle denk geliyor zaten. Şimdi kalan 3 taneye sık iğne olarak örüyoruz. 1 2 ve 3. Evet, tabanımızı bitirdik. 27 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 4. sıradayız. Burayı BLO'dan öreceğiz. Yine şuradaki arkadaki tek kata batıyoruz. Yine batarken de şöyle battım. Şu hemen bir altındaki şu düz çizgiden de batıyorum. Çift kat olarak örüyorum. Örgümüz delikli olmasın diye. Bunu 12 tane sık iğne olarak yapacağız. Hepsini sık iğne değil, yine ön kısmını tekli trabzan olarak öreceğiz. Şimdi 1 2 yaptım. 3 4. Evet, toplam 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi 12 taneyi de HDC, yani tekli trabzan olarak öreceğim. Yani yine arkadaki tek kata batıyoruz. 1 2 yaptım. 3 4 5
6, 11 ve 12 tane tekli trabzan, geri kalan 3 taneye sık iğne. 1, 2 ve 3. Evet. 4. sıramızı bitirdik. Eksiltme artırma yapmadık. Sadece tekli trabzan yaptık ön kısmında. Şimdi 5. sıramızda eksiltme artırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz yani. Sık iğne olarak. Evet, 6. sıradayız ve başlangıçtan itibaren 11 tane sık iğneme tek battım. Şimdi azaltma yapacağız. 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Öndeki tek katlardan 2 taneyi aldık. İkisini bir kapattık. Bu birinci azaltmam. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane peş peşe azalttık. Geri kalan 4 taneye tek batıyoruz. 2, 3 ve 4. Evet, 21 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 7. sıramızda yine 11 tane tek batalım. Evet, 11 tek battım. Şimdi 3 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu 1, 2 ve 3. 3 tane peş peşe azalttım. Geri kalan 4 taneye tek batarak sıramızı bitiriyoruz. 7. sıramızı. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz kaldı. Evet, şimdi 8. sırada yine 11 tane tek batalım. Evet, 8. sıramda yine 11 tane tek battım. Şimdi 3 tane ilmeği bir seferde keseceğiz, azaltacağız. Yukarıya not yazıyorum, biliyorsunuz sayıları. Orada M yazan 3 ilmeği bir azaltmak demek. 3 kat alıyoruz. Daha önce 2 alıyorduk. Bunda 3 kat. 1, 2 ve 3 tane öndeki 3 katı aldım. Üçünü bir içinden geçip kapatıyorum. Burada şimdi 2 tane eksilmiş oldu. Ve geri kalan 4 tane tek batarak ayağımızı bitirdik. 16 tane sık iğnemiz kaldı. Şuradan bir daha kontrol edelim. Şimdi bir sıra düz örelim arkadaşlar. 2 sıra düz öreceğiz ama bir sıra normal şimdi düz öreceğiz. Diğer sıramızı FLO'dan öreceğiz. O yüzden şimdi 9. sıramızın eksiltme arttırma yapmadan hepsini tek batıyoruz. Evet, 10. sıradayız. Evet, yine hepsini tek batacağız. 16 tane sık iğne öreceğiz ama
öndeki tek kattan öreceğiz. Tığımı öndeki tek katın alttan geçiriyorum. Sık iğne olarak örüyorum. Bu sıramı FLO'dan öndeki tek kattan yani örüyoruz. Daha sonraki sıramızda diğer kata öreceğiz. İçeride kalan diğer katta. Evet. Evet, ayakkabımızı bitirdik. Şimdi siyaha geçeceğiz ve 3 tane ilmek kaydırıp renk geçiş yapacağız. Evet, bir zincir ipimizi kesiyoruz. Biraz uzun keselim. İçeriye çekeceğiz çünkü. Kısa yaparsanız zamanla çıkar. Hemen bu hizadan, şu katlardan içeriye çekelim. Bunları böyle çekerseniz hiç böyle çıkmaz, gözükmez. Evet. Hemen siyahla devam edelim. Şimdi bu sıramızda 16 tane tek katımız vardı. Bunu 14 olarak öreceğiz. Bu sıramızı. Hemen sıra başım buradaydı. Buradan şuradaki ilk ilmeğe batıyorum. Hemen yanındakine de batıyorum. Ne oldu? Burada bir tane eksilmiş oldu. Hepsini bir kapattım. Bu bir. Bir de karşılığı yapacağım daha sonra. 1 2 3 4 5 6 tane tek battım. Tekrar deminki gibi iki tanesine batıp çıkacağım. 1 yanındakine batıp çıkıyorum. 2 hepsini bir kapattım. Burada bir tane yine eksilmiş oldu. Şimdi geri kalanlara tek batacağız. 14 sayıya düşmüş olacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. Bir kontrol edeyim bakalım. Evet. Şimdi bundan sonra 5 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada sayımızın 14 kalması önemli. 15 kaldıysa bir tane daha kesersiniz. Bu şekilde sayılarınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Hemen ilk baştakine batalım ve tekrar örmeye devam edelim. Evet, örmeye devam edeceğim ama bu arada içerisine de yine yoğurt veya dondurma kabından kestiğim materyalle altına taban kestim. Bunu yerleştireceğim. Daha da büyümeden katladım. Evet, küçük olanlar biraz
Yorucu oluyor küçük oyuncaklar aslında. Minik minik. Evet, bunu ben yerleştireyim. İçine de elyaf dolduralım. Evet, 16. sıramı bitirdim. Toplam 5 sıra düz ördük. 17. sıradayız ve arttırma yapacağız. Bir tane tekle başlıyorum. Bir çift. Bir tek. 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 Bir çift. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve toplam 7 tane arttırma yaptık. 21 sık iğnemiz oldu. Şimdi ilmek kaydırıp ipimizi koparacağız. Bir zincir çekiyorum. Kırmızıya geçeceğiz. Evet, 18. sıradayız. Kırmızıyla devam ediyoruz. İpimizi sabitledik ve ilk ilmekten başlıyoruz. İlmek kaydırdığımız yerden battım. Sıra başımız burasıydı. Şimdi bu sıramızı hepsine tek batarak bitireceğiz. 21 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 19. sıradayız. Ve bu sıramızı BLO'dan öreceğiz. Yani arkadaki tek kattan ilk ilmeğimiz şurada. Hemen arkadaki tek kata batıyoruz. İlk örgüler biraz hep sıkış oluyor. Evet, eksiltme arttırma yapmadan her ilmeği arkadaki tek kata bir tane sık iğne. Daha sonra buradaki düz çizgilere şuradaki paça görüntüsünü vereceğiz. Bunun yerini hazırlıyoruz. Şimdi bundan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim arkadaşlar. Ve bacağımız bitmiş oldu. Şimdi bir taneyi koparacağız. Bir taneyi de eklemek için devam edeceğiz. Şimdi ben birini yapmıştım. İkinciyi koparmadan devam edeceğim. Ondan önce şu paçayı yapacağım. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Toplamda 3 sıra olmuş oluyor arkadaşlar. BLO ile dediğim için burayı açıklarken BLO demiştim. BLO. Bununla beraber 3 sıra düz ördüm. Şimdi birinciyi kopardık. Dediğim gibi burada koparalım. Üçüncüyü de ikinciyi de burada bırakalım. Biraz sonra iki bacağı birleştireceğiz. Ondan önce şu paça görüntüsünü yapalım. Daha sonra zorlanmayalım diye. İpimizi şöyle uzun bırakalım biraz. İçeriye çekeceğiz. Bağlıyoruz çünkü. Sabitledik.
İster burada istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İster yandan, ister arkada. Şöyle görüntü oluyor çünkü. Nasıl isterseniz başlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen tam ortadan değil de biraz şuradan başlıyorum. Topuğa yakın. Ne o arkada da değil. İkisinin ortasından başlıyorum. Evet, buradaki tek şu düz çizgilere her birine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Buradan hemen şuraya geçiyorum. Evet. Sıra sonuna kadar aynı şekilde her bir şu tek kata bir tane sık iğne yapalım. Evet, sıra sonuma geldim. İpimi yine uzun kestim ve çekiyoruz. Evet, şimdi bu iki ucu tam ortadan içeriye çekelim. Şöyle bir yerden girdim. İçeriye çekiyoruz. Evet. Şimdi bunları içeriden ikisini birbirine bağlayalım, çıkmasınlar. Benim telefon da üst üste aranıyor. Niye arıyorlarsa bir şey olmuş sanki. Evet. Bunları da düğüm attık. Bu şekilde arkadaşlar. Paça görüntüsü yaptık. Şimdi artık iki bacağımızı şöyle birleştirebiliriz. Şöyle ayağımıza şu şekilde de görüntü verebiliriz. Biraz çapraz. Böyle de olabilir. Affedersiniz. Başlangıç yerini arkaya almak için şöyle de yapabiliriz. Bir deneyeyim ben. Evet, şimdi 23. sıradayız. Sıra başımızdan itibaren 12 tane sık iğneye tek battım. Şimdi diğer bacağımı da alıyorum. Şöyle tam düz tutup ortalıyorum. Ya da şöyle yapalım. Şöyle düz koydum. O kadar çok ses var ki arkadaşlar. Dikkatim dağılıyor. Sizin de dağılıyor biliyorum ama mecburen inşaatlar bitmedi. Şöyle katladım. Ortamı şu şekilde buluyorum. Bunun işaretlediğim yerin içinden girdim. Şöyle sıkılayalım. Hemen sıradakine batıyorum. Zincir çekmeden birleştirdik. Bu şekilde. Pantolon görüntüsü olduğu için bacak aramızın açık olmaması lazım. Şimdi buradan tekrar devam ediyoruz. Bütün sık iğnelere tek batıyoruz. Eksiltme artımı yapmadan sıra başımıza geldik zaten. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ama olmadı. Çünkü burada o zaman 4 sıra, burada 3 sıra oldu. O zaman şöyle yapalım. Çünkü bunun devamı olması gerekiyor.
Buradan buraya devam etmemiz gerekiyor. Böyle bir karışıklık oldu. O yüzden yeniden 2, 4, 6, 8, 10, 12 işaretlediğimiz yer şurasıydı. Normal içeriden batmıyoruz. Buradan batalım. O zaman bu tarafa gidemedik. Kusura bakmayın. Evet, böyle birleştirdim aynı işaretlediğim yerden. Şimdi bu tarafa doğru gidiyorum. Çünkü burası 4, burası 3. Buradan devam etmemiz lazım. Şimdi hepsine tek batıyoruz. Evet, ikinci bacağımı dolandım. Hepsine tek battım. Buraya geldik. Bacağı birleştirdiğimiz yere. Buradan hemen sıradakine değil de şu daha önceki diğer bacağın eklediğimiz yerin aynı. Dur, şuraya odaklayalım. Aynı boşluğa batıyorum ki orada delik olmasın. Evet. Yine de bir oldu. Şuraya mı batmamışız? Evet, bunun için yine şurada bir delik olduğu için bunun içine batıp çıktım. Daha önce yaptığımız gibi. Yine sırada o gösterdiğim yere de batıp çıktım. Hepsini bir kapatıyorum. Buradaki o boşluğu kapattık. Gördüğünüz gibi doldurduk. Arttırma da yapmadık. Sadece batıp çıkıp hepsini bir kapattık. Şimdi sıra sona kadar tek batıyoruz. Evet, bacaklarımızı birleştirdikten sonra 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Ve 42 tane sık iğnem var. Eğer 43 çıktıysa bir tane önden veya arka ortadan bir tane azaltma yapın. Sayılarımız aynı olsun. 42 olsun. Şimdi azaltma yapacağız. 27. sıradayız. Beş tane tek, bir azalt yapalım. 2 3 4 5 tek, bir azalt, tekrar 5 tek, bir azalt, sıra sonuna kadar 6, tekrar 6 azaltma. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz kalacak. Evet, azaltmadan sonra yeniden 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. 28, 29 ve 30. sıralarımız. Şimdi 31. sıradayız. Yeniden azaltma yapıyoruz. 4 tek, bir azalt yapalım. 3 4 bir azalt. Yine sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. 4 tek, bir azalt. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, 32. sıradayız. Bu sıramızda eksiltme artırma yapmayacağız. Düz öreceğiz ama F ile O'dan öreceğiz. Öndeki tek kattan. Bu son sıramız kırmızıda. Bundan sonra siyah rengi geçeceğiz. Ve yerini hazırlayalım. Öndeki tek kattan örelim. Diğer katta siyahla öreceğiz. Evet, 32. sıramı bitirdim arkadaşlar.
ve 3 tane ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimi kopardım. Şimdi tekrar siyahla devam ediyoruz. Gövdemize geçtik. İpimi sabitledim ve kaldığımız yerden arkadaki tek kattan, isterseniz ortadan da ayarımız bozulmasın, beraber gidelim. Şimdi kol takacağız çünkü. O yüzden mecbur kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk ilmek kaydırdığıma ilk feyloya batalım. Şu beni yanıltıyor. Göremiyorum. Evet, bu sıramızı arkadaki şu tek katlara batarak öreceğiz. Hepsine tek batıyoruz. Eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 30 tane sık iğnemiz vardı. Evet, arkadaki tek kattan ördükten sonra 3 sıra daha düz ördüm arkadaşlar. Toplam 4 oluyor. Şimdi 33'te arkadan örmüştük. 33, 34, 35, 36 düz ördük. 37. sırada azaltma yapacağız tekrar. 3 tane tek, bir azaltı yapalım. 2, 3 tek, bir azalt, 3 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalacak. Evet, azaltmadan sonra 2 sıra yeniden düz ördüm arkadaşlar. 38, 39. sıralarımız. Şimdi 40. sıramızda kolları takacağız. Ben 20 belirledim. Siz de şu şekil katlayıp tam ortayı bulup 2 şeklinde 4 sık iğne ile birleştireceğiz. Burayı da ortaya buldum. 2 2 4 yerimizi bulalım. Şimdi bir tane tek batıyorum. Kolumu aldım ve 4 sık iğne ile birleştireceğim. Kola batıyorum, gövdeye batıyorum. İkisini bir örüyorum. Sıkış yapalım. Kola battık. Gövdeye evet, 4 tane sık iğne ile birleştirdik. Şimdi 8 tane sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yeniden diğer kolumuzu aldık. Tekrar 4 sık iğne ile birleştirelim. Bir, iki,
3 ve 4. Evet, ikinci kolumuzu da birleştirdik ve kalan 7 tane tek batarak kollarımızı bitirmiş olduk. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, sayımız değişmedi. Yine aynı. Bu arada gövdeyi doldurmayı da unutmayalım. Doldura doldura gelelim. Evet, şimdi son azaltmamızı yapalım. İki tane tek, bir azalt yapıyoruz. Siyah görmek de gerçekten çok zor oluyor. Akşam ışığında özellikle. Sıra sonuna kadar 2 tane tek, bir azalt. Evet, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir sıra daha düz öreceğiz. Ben düz örgümü tamamladım. Yani 42. sıramı düz ördüm. 18 sık iğne. Şimdi ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum ve ipimi biraz uzun keseceğiz. Dikiş için. Evet, ve gövdemizi tamamladık. Şimdi şuraya keçeden düğmelerini yapalım. Evet, bu şekilde bir oval düğme keseceğiz. İsteyenler örebilir de. Şimdi 1,5'a 1 santim boyunda keçemi kestim ve uçlarını yuvarlatıyoruz. Şu birinciyi ben kestiğimi üzerine koysam aynı olması için bir tane kesin, daha sonra diğerinde üzerine kalıp niyetine aynı olsun çünkü. Birini göz kararı kestim, uçlarını yuvarlattım. Evet, bu şekilde daha kolay oldu, birbirlerine benzedi. Şimdi bunu yapıştıralım. Ben şimdi bir kontrol edeyim, düzelteyim. Evet, kumaş yapıştırıcısıyla iyice sürdüm arkadaşlar ve şöyle yapıştırıyoruz. Evet. Bunlar yapışırken biz de kuyruk gördüm arkadaşlar. Kuyruğun da sayılarını vereyim. Şimdi sihirli halkaların içine 6 ile başladım. 5 sıra düz ördüm. Sonra 2 yandan arttırdım. Yani 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır yaptım. Sayım 8 oldu. Şimdi buraya kadar düz ördüm. Şuradaydım. 2, 4, 6,
7. Aslında düz örecektim. Şurada bir arttırma yapılmış. Siyah renk olduğu için göremedim. O yüzden burada şu an 9 olmuş oldu. 8'di. Bir tane daha artmış. 9. Böyle de bırakacağım. Ellemeyeceğim. Şimdi siz de böyle ölçün. Şöyle arka ortaya. Toplam kaç örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra örmüşüm. Şimdi iki ucu kapatacağım. İçine de elyaf koymuyoruz. Şöyle normal kolda yaptığımız gibi kapatıyoruz. Evet, 4 sık iğne ile kapattım. Bu şekilde. Şimdi bunu dikmek için dikme payı bırakıyorum. Evet, bu şekilde kuyruğumuzu buraya yapıştıracağız. Pardon, dikeceğiz. Aynısını miniye de yapabilirsiniz. Onu da bu şekilde eteğin şurasına dikilecek. Bu şekilde içeride kalacak. Evet. Şunu hemen şuraya dikelim. Evet, şöyle arka ortaya yerleştirip dikelim arkadaşlar. Evet, kuyruğumuzu da diktik. Gövdemizi tamamladık arkadaşlar. Şuraya da eldivendeki su siyah izleri de yapabilirsiniz. Siyahın iki katını ayırıp ince olarak yapabilirsiniz. Evet, şimdi gövdemizi tamamladık. Ben kafayı hazırlayayım, dikeyim ve en son kafamızı dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mickey faremizin kafasını, bütün parçalarını diktim ve gövdeye birleştirdim arkadaşlar. Burası zaten mini ile aynı dikiş teknikleri. Bunun içerisine herhangi bir aparat koymadım. Böyle yeterli geldi. İsteyen koyabilir. Bunda bir tükenmez kalem dışı koymuştum. Bunda da bu şekilde gayet dik durabiliyor. Küçük olduğu için ihtiyaç duymadım. Evet, Mickey ve Minnie'miz 20 santim boyunda bitti arkadaşlar. Çok da tatlış oldular. Çok da güzel hediye oldular. Sevgililer gününde bile çok güzel bir hediye. İki eş olarak böyle düşünebilirsiniz. Evet, çocuklarımızın eline küçük özellikle pusetlerinde dışarı çıktıklarında çok küçük oyuncaklar çok rahat oluyor.
O yüzden size tavsiye ederim. Ve bir yumaktan 2 tane çıktı arkadaşlar bu arada. Yani siyahtan bir yumak çok açıkta arttı. Bu da bilginiz olsun. İkisini de aynı anda örebilirsiniz. Bir yumak alıp böyle hazırlayabilirsiniz. Evet. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar. Yine tarifleri bana aittir. Kendim emeğimle uğraştım, çıkardım. O yüzden tariflerimi dağıtmayın. Siz tavsiye edin arkadaşlarınıza. Şu kanaldan ördüm diye tavsiyede bulunun. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.